Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok kolay bir mantı yapacağım. Yalancı mantı ama mantıdan hiç farkı yok. Çok lezzetli. Bunun için 3 su bardağı elediğim unu kasemin içerisine aldım. Kaseme 1,5 yemek kaşığı tuzumu koyuyorum. 3 adet yumurtam var oda sıcaklığında. Yumurtamı ilave ediyorum. Ve hiçbir şey koymadan başka bu hamuru elimle bir yoğuruyorum. Makarna hamurları ve mantı hamuru yumurtalı olması gerekiyor. O zaman daha lezzetli, daha sert, daha kıvamlı bir hamur elde ediliyor. Gerekirse su katacağım. Önce şöyle bir güzelce yumurtayla bir karıştıracağım. 3 su bardağı unla da yaklaşık olarak 3-4 kişilik yemek çıkacak. Yapılışı çok kolay, çabuk ve pratik. Umarım beğeneceksiniz. Sert bir hamur olması gerekiyor. Ben şimdi bir yarım su bardağı kadar su koydum. Sanırım bu yeterli gelecek. Başka koymayacağım. Belki un ilavesi yapabilirim. Sert olması gerekiyor dediğim gibi. Önce kasemde bir şekil verip sonra tezgaha alıp biraz yoğuracağım. Hamurumu toparladım, tezgahıma aldım. Biraz yapışıyor. Tezgahıma hemen un serpiyorum. Dediğim gibi yumuşak değil, sert bir hamur olması gerekiyor. Tezgahımda biraz daha güzelce yoğuracağım. Bir 5 dakika en az yoğrulması önemli. Dediğim gibi çok sert olacak. Elinize yapışmayacak. Ve iyice hamur yoğrulacak arkadaşlar. İtalyan makarnaları, ravioli, hepsi susuz, bol yumurtayla yapılan hamurlarla yapılıyor. Çok daha iyi verim alıyorsunuz. Bu şekilde hem erişte makarna hem şehriyenizi de yapabilirsiniz aynı zamanda. Çok çeşitli güzel makarnalar bu hamurdan elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Malzemesi de az. Sadece yumurta, 3 yumurta, 3 su bardağı un, yarım su bardağına yakında su. Su koymasanız da olabilir. Ama ben mantı tarzında yapacağım için suyumu koydum. Şimdi güzelce bezemi beze haline getirdim ve kasemin içine aldım. Üzerini kapatacağım. Bir 20 dakika, 25 dakika dinlendireceğim. Şimdi hamurum dinlenirken ben de harcımı yapacağım. Bunun için bir adet kuru soğanımı yemeklik olarak güzelce doğruyorum. Ufak doğramaya özen gösterin. Evet, bir 250 gram kadar yarım yağlı döş kıymamı tavamın içine aldım ve bu kıymamı güzelce kavuracağım şimdi. Çok fazla malzeme de gerekmiyor arkadaşlar. Evet, kıymam güzelce kavruldu. Göz göz oldu. Suyunu bıraktı ve emdi. Şimdi bu aşamada yağ koymamıştım biliyorsunuz. Yağsız sadece kıymamın kendi yağıyla kavurdum. Bu aşamada 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum ve doğradığım soğanları ilave ediyorum. Soğanlarımla birlikte kıymamı biraz daha güzelce kavuracağım ve baharatlandıracağım. Soğanlarım güzelce kavruldu.
kıymayla birlikte biraz yumuşadı. Şimdi bu esnada bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Biraz da karabiber çekeceğim. Kıymalı soğanlı kıyma kavurmasına karabiber inanılmaz yakışıyor. En azından ben çok yakıştırıyorum. Şöyle bolca çekme karabiberimi koydum. Ve iyice karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Sonra yapacağım işlem var. Şimdilik bu şekilde kıymamı bırakıyorum arkadaşlar. Güzelce kavruldu ve piştiler. Ama hamurlarından sonra yapacağım işlemim var. Altını kapatıyorum. Hamurun başına geçiyoruz. Evet, hamurum çok güzel 15-20 dakika dinlendi. Biz iç harcını yaparken. Şimdi hamurumu bezeye ayırıyorum. Önce 2'ye, sonra da bunları 4'e yani 8 parçaya bölüyorum. Bakın yapılışı çok kolay olacak. Mantı bu kadar da kolay olabilir mi? Göreceksiniz. Çok eşit olması da önemli değil arkadaşlar. Şimdi size şöyle gösteriyorum. Hamurumu minik minik ruloları haline getiriyorum. Elimle iyice uzatıyorum ve inceltiyorum. Bu incelik sizin zevkinize, isteğinize bağlı. Şimdi bunu gördüğünüz gibi rulo yaptım ve kesmeye başlıyorum. Minik kesiyorum ben. Çok büyütmeden. Yan tarafta da içine un koyduğum tepsim var. Biraz un serpiştirdim. Hemen bunları onun içine atıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunlar bu unlu tepside beklerken ben diğerlerini kesmeye devam edeceğim. Şekiller dediğim gibi sizin zevkinize bağlı. Nasıl arzu ederseniz. Oval yapabilirsiniz, yumuşak, yuvarlak yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Bu arada ben tencereme suyumu aldım ve ocağımı yaktım. Kaynamak üzere. Makarna suyu haşlar gibi. Gördüğünüz gibi hamurlarım güzel bir şekilde rulo olarak açılıyor. Hemen zevkinize göre büyüklüğü, şekli kesiyorum. Güzel birer makarna oldular. Kurumamış ev makarnası. Bunları da hemen tepsime alıyorum. Bu unlu tepsi önemli arkadaşlar. Birbirlerine yapışmaması için ve çok fazla kurumaması için. Bunun içinde unlarla birlikte böyle karıştırıyoruz. Her yerine un yapıyoruz. Evet, suyum kaynıyor arkadaşlar. Hamurlarımı kestim. Suyumun içerisine bir 3 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Makarna haşlar gibi. Şöyle birkaç damla da sıvı yağımı koydum. Suyumu karıştırıyorum. Hamurlarım çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir süzgeçle alıp fazla ununu eleyerek kaynayan suyuma ilave ediyorum hamurlarımı. Bu hamura un koyma işlemini sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü yapışır. Yapışmasını istemiyorsanız mutlaka unlayıp unlu tepside tutun. Ama sonra da fazla ununu elemeyi unutmayın. Gerisi normal makarna haşlar gibi. Şimdi bir tane daha koyuyorum. Diğerlerini sonra devam edeceğim. Güzelce ununu atıyorum.
Çünkü o zaman suyumuz çok fazla unlanır, güzel olmaz. Şimdi hemen birbirine yapışmasın diye, tıpkı dediğim gibi makarnayı nasıl haşlıyoruz arkadaşlar? Aynı o şekilde. Yalnız bu hamurlar çiğ olduğu için, kurumadığı için normal makarnadan bir tık, 2 tık daha fazla haşlanacak. Bir 15-20 dakikaya yakın kontrollü bir şekilde haşlayacağız ve hamurlarımızı çıkaracağız makarna gibi. Biraz haşlansın, görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, makarnam olmak üzere. 15 dakikayı biraz geçti. Çok güzel kaynıyor. Şimdi kıymamın altını yaktım. Dedim ya son bir işlemim var diye. Kıymama bu makarna suyundan birkaç kepçe koyacağım. Ben mutlaka, eğer beni daha önceden izlediyseniz bilirsiniz ki makarnalarıma da soslarıma bu makarnanın haşladığım suyunu koyarım. İçinde B grubu vitamini dolu ve lezzeti de suya geçiyor. Dolayısıyla normal su koymaktansa bunu koymayı tercih ediyorum. Şimdi güzelce bu suyla birlikte birkaç dakika güzelce kavuracağım. Daha doğrusu ısıtacağım. Bütün yemeklerim hemen hemen olmak üzere. Hepsini birlikte göstermek için biraz yüksekten aldım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Çünkü aynı anda birkaç işlem yapmak durumundayım şu an. Evet, makarnam olmak üzere. Kıymam pişmek üzere. Şimdi sahanıma tereyağımı koyuyorum ve onu cozur cozur eritiyorum. Çünkü son aşamalara girdik. Hepsi harika bir şekilde hazır olmak üzere. Evet arkadaşlar, mantımı süzdüm. Hiç sudan geçirmiyorum. Ben makarnaları sudan geçirmem. Mantıyı kapanmış Kayseri mantısını sudan geçiriyor muyuz? Bu da geçmez arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde haşlandı. Size bunu göstermek için önce susuz kepçemle aldım. Ama ben tam bir mantı olarak yemek istediğim için böyle biraz suyundan ilave ediyorum. Sulu sulu yemek istiyorum çünkü ben. Şimdi yoğurdumu da alıyorum yanıma. Kıymamı güzelce boşaltıyorum mantımın üzerine. Of of of. Anlatamam size buradaki güzel kokuları. Yeme de yanında yat. Hemen üzerine mantının olmazsa olmazı yoğurdumu döküyorum. Bol yoğurtlu. Ve cazır cuzur burada şu anda erittiğim tereyağıma bir çay kaşığı kadar da paprika ilave ettim. Ve şimdi bunu ilave ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir güzellik var mı? Hiç uğraşmaya gerek yok saatlerce. 2 dakikada bu çok daha kolay, çok daha lezzetli mantıyı mutlaka evinizde denemenizi arzu ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Özellikle bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her tarif önce size bildirilir. Yarın yine muhteşem bir tarif gelecek. Tarifimi kaçırmamak için lütfen bildirim zilini açın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.